Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızın konusu uzak noktada bulunan I/O modüllerini EMCO operatör panele otomatik tarama yöntemiyle eklemek ve bunları konfigüre etmek. Daha önce yaptığımız çalışmada manuel ekleme yöntemini kullanmıştık. Modülleri sürükle bırak yöntemiyle ilgili alana taşımıştık. Etiketteki değerine bakarak, koduna bakarak ve bu şekilde yapmıştık. Otomatik tarama yöntemiyle 3 farklı yöntemle bu işi yapabiliyoruz. Birincisi bilgisayarımız USB kablo ile HDMI'ye bağlı. HDMI'de RS485 hattıyla modül grubuna bağlıysa. İkinci yöntemimiz eğer projede HDMI yoksa sadece bir PC ve I/O grubu varsa uzakta bunları da bir USB RS485 çeviriciyle tanıtmak. Ve üçüncü yöntemde yine bir PC ile uzak noktadaki gateway ve yanındaki I/O modüllerine erişerek tarama yöntemiyle tanıtmak. İlk yöntemimizi kullanacağız. En sık kullandığımız yöntem PC, HDMI ve RS485 hattıyla I/O modülü taraması. Şu an projemizde böyle bir bağlantı yapıldı. Yeni bir proje oluşturuyorum. Projeme isim veriyorum. Panel modelimi seçiyorum. Donanım yapılandırması gerçekleşiyor. HDMI'm eklendi. Haberleşme sayfam açıldı. Comic RS485 hattını seçiyorum. Buraya bağlantı yaptığım için bağlantıma bir isim veriyorum. Link bir ismini verdim. EMCO I/O modüllerini kullanacağım için EMCO protokolünü seçtim. Burada herhangi bir modül seçiyorum. Tesadüfi uzak noktaya gidip etiketine bakmıyorum. Ve ekle diyorum. Projeme eklemiş oluyorum. Bunu ekledikten sonra editöre gidiyorum. Ayarlardan bağlantı yöntemimi kontrol ediyorum. USB olduğunu görüyorsunuz. Diğer iki yöntemi kullanmıyorum. Bu bağlantıyı tercih ettim. Ve bağlan ara sıfırla dediğim an tarama yapılacak ve modüller bulunarak burada listelenecek ve default varsayılan değerlere alınmış olacaktır modüller. Taramayı yap dedim. Gördüğünüz gibi uzak noktada 2 adet modül olduğunu bana söyledi. Bunların biraz renkleri soluk gördüğünüz gibi bunları aktif etmem gerekiyor. Activate ol dediğimde bunları da aktif ettim ve tamam dediğimde projeme eklemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi artık DRS485 hattında 2 modülüm de listelendi. Burada ilk modüle verdiğimiz ID numarasından itibaren atama yapılacaktır ve 1-2 diye atanmış. Buraya ilk modülümüze 1 ID'sini verdiğimiz için 3 verseydik 3-4 şeklinde görecektik. Gördüğünüz gibi modül kodlarını da doğru olarak burada kendisi bulmuş oldu ve altında da gördüğünüz gibi özelliklerini bana gösterdi. İşte 4 giriş 4 çıkış, burada da 2 giriş 4 çıkış şeklinde de bilgi vermiş oldu. Modüllerini tanıttım. Global değişkenlerime HMI'ye aktarmak istersem global değişkenleri yükle diyorum. Hepsi geldi. Bunları HMI'mde kullanmak istersem adres etiket editörüne gidiyordum. Hyperauth etiketlerini alıyordum. Giriş ve çıkışların tamamı geliyordu. Buradan da artık istediğim giriş ve çıkışı okuma adresini veya yazma adresini tanımlayarak kullanabiliyordum. Böylece artık HMI'yi yüklediğimde de ilgili noktaya erişim sağlayabiliyordum. Bu çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.